BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Ağustos ayında ilk tankların kara kuvvetlerine teslim edileceğini duyurdu. Altay tanklarının, 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmeye başlanacağını belirten Tosyalı, tahmininizden çok daha yüksek kabiliyetlere, daha fazla fonksiyona sahip mükemmel bir araç üretiyoruz dedi. Tosyalı, savunma sanayindeki dışa bağımlılığın motor tedariki nedeniyle büyük sıkıntılara yol açtığını belirterek, yurt dışından alınan her motor için taahhütname veriyorsunuz. Bu motorları ihraç edemezsiniz, bazı operasyonlarda kullanamazsınız. Elinizi kolunuzu değil, dilinizi bile bağlıyorlar, ifadelerini kullandı. Bu durumun Altay Tankı projesinde gecikmelere yol açtığını anlatan Tosyalı, ilk prototipte yabancı motor tercih edilince, siyasi gerekçelerle tedarikçi motoru vermeyi reddetti. Proje tekrar akamete uğradı dedi. Bu sürecin ardından kurulan BMC Power, Türk savunma sanayine yönelik güç grubu üretimi amacıyla faaliyete geçti. İlk etapta 400 ve 600 beygirlik motorların üretildiğini söyleyen Tosyalı, son olarak 1000 beygirlik Fırtına Obüs motorları ile 1500 beygirlik Altay tank motoru Batu'nun da geliştirilip test aşamasına getirildiğini ifade etti. Tosyalı, yerli motorların artık fiilen kullanıma geçtiğini de şu sözlerle açıkladı. Geçtiğimiz ay İzmir'de büyük bir törenle kirpi ve vuran aracımızı yerli motorla ilk defa buluşturup kuvvetlerimize teslim ettik. Bu, Türk savunma sanayi için bir ilkti. Daha önce yurt dışından alınan motorlar nedeniyle bu araçlar operasyonel olarak kısıtlanıyordu. Yeni nesil motorların araçlara entegrasyonu için uzun soluklu test süreçlerinin gerektiğini belirten Tosyalı, her şey yolunda gitse bile 5000 ila 10.000 saatlik testlere tabi tutulmaları gerekiyor. Savunma sanayinde her şey detaylı anlatılmaz, anlatılmaması da gerekir. Bu süreçte bunu öğrendik ifadelerini kullandı. BMC'nin Sakarya'daki tank üretim tesisi hakkında da bilgi veren Tosyalı, öyle bir tesis kuruyoruz ki, yüzlerce yıl bu ülkenin kara savunma sanayinin kuluçka merkezi olacak. Etrafı karınca gibi tedarikçilerle dolu, bu da hem rekabeti hem yeni yatırımları tetikliyor diyerek tesisin stratejik önemini vurguladı. Tosyalı, Altay tankının artık sadece bir proje değil, genişleyen bir savunma ekosisteminin sembolü haline geldiğini belirtti. Tank artık bizim kontrolümüzün de ötesinde, Türkiye'nin savunma vizyonunun simgesi oldu. Toplamda 840.000 metrekarelik bir alana kurulan tesis, 63.000 metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Bu alanda seri imalat hattı, kaynaklı üretim birimleri, montaj hatları, test pistleri ve modern bir eğitim merkezi yer alacak. Fuat Tosyalı'ya göre bu tesis, sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda Türkiye'nin kara savunma sanayi için yüzlerce yıl sürecek bir kuluçka merkezi olacak nitelikte. BMC'nin son 3 yılda 15 milyar TL'ye yakın yatırım yaptığını açıklayan Tosyalı, sadece BMC Power tarafında 300'den fazla tasarımcı çalışıyor. Bu yatırımın geri dönüşü, sadece teknoloji değil, aynı zamanda stratejik bağımsızlık olacak dedi. Evet, ilk tankımız şu anda alandan ayrılarak test parkuruna doğru yola çıkıyor. Test parkuruna doğru ilerlemeye başlıyor. Bu esnada tesisimizin birazdan yine havadan görüntüleri de ekranlarınıza yansıyacak. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız ve kıymetli protokolümüz de Altay tanklarının gösterilerinin olacağı yere doğru birazdan geçecekler. Bu arada diğer konuklarımız da hemen hatırlatalım. Programımız devam ediyor ve canlı görüntüler şu anda işte tesisimizin havadan görüntülerini ekranlarınıza taşıyoruz bir yandan. Ve basın mensupları için de bir duyuruyu paylaşacağız. Onu da hemen aktaracağım. İşte 1 numaralı Altay tankımız
Piste uzaktan giriyor. Selamlıyor sizleri. With a sharp brake, it's greeting you and starting its move on the parkour. Kendinden emin bir şekilde hareketlenirken işte ikincisi de onun gibi durdu, selamladı. Sizi ve sizin nezdinizde bütün milletinizi, o da devam ediyor. Now the twins are moving and the first one is about to enter. Şimdi önden giriş yapan Altay tankımız Yunuslama tabir ettiğimiz bölüme ulaşacak ve orada adeta bata çıka ilerleyecek, hareket kabiliyetini, daha doğrusu stabilizasyon hünerlerini gösterecek ve bunu daha iyi anlayabilmemiz için ikizi de ona refakat edecek. Yani onlar yan yana beraberlerce hareket edecekler ve biri inişli çıkışlı, biri düz arazide birbirlerinden geri kalmadan rahatça ve kolayca ilerlediklerini görüyoruz. Altay tankı bütün muharebe koşulları, zemin durumları gözetilerek ve hepsinde üstün manevra kabiliyetiyle hizmet edebilecek şekilde hazırlandı. Dik bir tepeye, %60 eğime sahip tepeye kolayca, çabucak tırmanacak. Onun için dikkatlerinizi oraya şimdiden istirham ediyoruz. Bu esnada tabii ki diğer Altay tankımız da şimşek gibi önümüzden geçecek. Tıpkı adını aldığı Kolordu kumandanımız Fahrettin Altay'ın süvarileri gibi önümüzden geçiyor. Ve işte tepede göründü. %60 eğime kolayca çıktı. Orada yavaşladı ve yine sakince %30 yan eğimle düz zemine ulaşmak üzere. Tepeyi çıkan ve sonra düz zemine kolayca ulaşan Altay tankımız kendi ekseni etrafında huzurlarınızda önünüzde 360 derecelik dönüşünü yapacak. 360 degrees turn. Veren herkese teşekkürlerimizi arz ediyoruz.